Ben tam yayına girdim, arkadan bir ses. Hiç kimse nefes dahi almasın. AFAD'dan Kartal abi öyle bir bağırdı ki 99 depreminden sonra Türkiye ilk defa canlı yayında öyle bir sesi işitti. Herkes sussun ve olduğu yerde adım atmasın. Halil ceset torbalarını çıkardı. Hadi dedi arkadaşlar, tüm medya mensupları, arkadaşlar dedi, ben ceset torbalarını getiriyorum, herkes dedi bunun içine girsin. Bir yandan yanımızdan cesetler çıkıyor, bir yandan biz ölmeden ceset torbasına girmişiz. Ya o yaşadığım duyguyu sana anlatamam ya. En çok etkilendiğim olay çok var tabii ama şöyle top 5'i sayarsam bir kere Elazığ depremi. Elazığ depreminde acayip bir gündü, buz gibiydi hava ve o gün tüm basın mensupları farklı enkazlardaydı ama Elazığ'da daha çok medya mensupları hep bir binanın önünde duruyorlardı. Sırayla belki 30-40 tane muhabir, kameraman arkadaşımız yan yana tek bir enkazı görüntülüyorlardı. Ben oraya gittim. Baktım çok kalabalık. Dedim ki kameramanım Güngör'e, Güngör dedim ben burada çekim yapamam. Yani çok fazla tıkış tıkışız yani. Gel dedim başka bir enkaza gidelim. Ama çok yasak her şey. Yani orada görevliler fazla hareket ettirtmiyor falan. Biz Güngör'le beraber biraz da kaçak işler yaptık tabii. Yani hani çünkü medya mensuplarını organize etmek için orada yetkililer bir şerit çekiyor. Lütfen oradan ayrılmayın diyorlar. Ben de o gün o kadar yoğundu ki çıktım Güngör dedim başka bir dedim enkaza gidelim. Hemen şurada dedim 200 metre ileride de bir enkaz var. Oradan yayın verelim dedim. Orada da çok dedim hani dehşet görüntüler var. Ben tam yayına girdim Ümmü. Arkadan bir ses. Hiç kimse nefes dahi almasın, adım dahi atmasın diye AFAD'dan Kartal abi, tanırım kendisini. Öyle bir bağırdı ki herkes buz kesti. Ama herkes nefes dahi almasın. Sismik akustik dinleme yapılacak. Hiç kimse hareket etmesin. Şimdi ne yapacağım? Herkes yere çöksün, kımıldamasın. 99 depreminden sonra Türkiye ilk defa canlı yayında öyle bir sesi işitti. Hani o unutulmaz ses var ya, sesimi duyan var mı? Ondan sonra Kartal abinin o haykırışı, biz de o anda canlı yayındayız. Hiç kimse nefes dahi almasın derken ben güçlü, soğukkanlı bir insanımdır normalde. Bir anda gözyaşlarımı tutamadım orada. Ya ben de buz kestim. Yani kala kalmıştım. Herkes zaten orada yere çöktü. Sessiz bir ortam. Ekran başında herkes ağlamaya başladı. O kadar tesirli bir haykırıştı ki o. Hiç kimse nefes dahi almasın. Hayatımda ilk kendimi tutamayıp ağladığım yayındı. Daha sonra yere mi çöksem, ne yapsam, birileri geliyor, ağlayan insanlar. Biz böyle dakikalarca sessiz bir vaziyette durduk. Ben yayın yaptım ama çok sessiz bir şekilde. Daha sonra oradan enkaz altından bir nefes duymuşlar, hissetmişler. Bir çıtırtı hissetmişler. O kişiye ulaşmaya çalışıyorlardı. Hayatımda hala o Kartal abinin sesi gitmez. Kimse nefes dahi almasın. Kameramanım da ağladı orada Güngör. Ben ağladım. Ben sonra dayanamadım. Ben normalde gerçekten güçlü duramadım orada. Dedim Güngör'e çekme beni, sen git hani enkaza doğru zoom gir. Ben kaldırıma oturmuştum kamera arkasında. Hani oturarak yayın yaptım. Duramadım yani. Çok acayipti. Hala tesirlenirim yani o anı duyunca. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Afrika'da habere gittik işte oradaki açlığı, kıtlığı göstermek için. Biz de bavulumuza ekmek koyduk, bisküvi koyduk. Hani hem kendimiz için hem de düşündük ki böyle biraz fazla bisküvi koyalım, oradaki çocuklara dağıtırız diye. Ben tabii oradaki o sefaleti, o açlığı, o çocukların o çaresizliğini görünce her şeyi tabii dağıtmaya başladım. En sonda bir kepek ekmeği poşeti kaldı bende. Yani 20 dilim kepek ekmeğinin olduğu. Bir tek o kalmış artık. Gitmeme de 1-2 gün var.
Her şeyi tüketmişiz. Dedim ki Halil'e, kameramanıma, Halil dedim şunları dağıtalım çocuklar. Yani kepek ekmeği ama hani şimdi yani niyeyse kepek ekmeği koymuşum. Kendim için herhalde onu koydum. Dayanamadım, onları da dağıtmak istedim. Halil gel şunları da dağıtalım dedim. Ümmü o kepek ekmeğinin poşetini açıp çıkartmamla elime saldırdı çocuklar. Böyle tırnakladılar. Buralarımdan kan aktı. O kadar çok çocuk o elimdeki o kepek ekmeğini almak için ya paramparça oldu ekmekler. Böyle tırnakladılar elimden almak için. Böyle kala kaldım. Mesela o anı da hiç unutamam. Yani hissini hala kaybetmediğim anlardan bir tanesidir bu yani. Olay yerindeyiz. Sıcak bir noktadayız. 3. Çorlu tren kazası. O kadar zor koşullarda yayın yaptık ki biz orada. Yine kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber. Trenin, vagonların raylardan çıktığı nokta bir tarım arazisi. Yani o balçık içinde ve yol yok. Yani ya traktörle gideceksin oraya, ya helikopterle ya da raylardan yürüyerek, 2 saat yürüyerek gideceksin. Ben oraya gittim. İnsanlar feryat figan, ölenler, yaralananlar, vagonlar hepsi devrilmiş. Ben bulamadım traktör. Çünkü önce yetkililer bölgeye gitmek için traktörleri kullanıyor. Ben bulamadım. Ne yapacağız? Askeri helikopterler iniyor. Helikoptere de binemeyeceğimize göre. Dedim ki Halil raylardan yürüyeceğiz. Yani yürüyelim mi? Anca öyle ulaşabiliriz. Ya biz bir başladık yürümeye. Zaten Türkiye o yürüyüşü takip etti. Halil ve benim o yürüyüşümü. O tren rayların üstünden 1,5 saat sürdü bizim yürüyüşümüz ve o kadar zor ki o rayların üstünden gitmek, çakıl taşları o kadar zor. Ya biz gidiyoruz film gibi, yaralılar geliyor bir yandan. Bacağı kopan, kanlar içinde olan insanlar geliyor karşımızdan. Onlar da çaresiz herhalde, yaralı, kurtulmuş, kendini rayların oraya atmış, kaçmaya çalışıyor yani. Ya bir çare bulmaya çalışıyor. Daha sonra biz bir geldik, 1,5 saat sonra hava karardı artık yani. Tam vagonların devrildiği o noktaya çekim yaptık falan. O kadar kötü bir manzara var ki cesetleri çıkartmaya çalışıyorlar. İş makineleri gelmiş, vagonları kaldırmaya çalışıyorlar. Gece 2 oldu, 1 oldu. Her taraf su içinde, balçık içinde, bir tarım arazisi. Dedim ki oturacak yer yok. Daha sonra oturmak istiyorum, çok kötü oldum. 1,5 saat raylarda yürüdüm, bir yandan cesetler çıkıyor. Halil uyanık. Ben böyle yaptım. Fulya dedi. Ceset torbaları dedi. Orada duruyor falan fazla dedi. Onlardan alayım gelin mi dedi. Onun içine girelim uyuyalım dedi. Yani dinlenelim biraz dedi. Yoksa dedi bak böyle dedi bir yandan da böcekler var. Benim bacak oldu mu böyle? Isırıyor. Böyle şişti bacağım. İğne oldum o gece gittim hastaneye. Ertesi gece. O şiş ayakla dolaştım. Ertesi günü iğne olmaya gittim. Halil ceset torbalarını çıkardı. Hadi dedi arkadaşlar tüm medya mensupları. Arkadaşlar dedi ben ceset torbalarını getiriyorum. Herkes dedi bunun içine girsin. Halil aldı getirdi. Herkes ceset torbasının içine girdi. Uyudu. Ya çok acı bir şeydi. Ben bir yandan vuruyorum. Hani beni duysunlar açsın birisi. Kaçıncı ceset çıktı. Bir yandan da takip etmeye çalışıyorum. Kaç oldu? Bilin bir yandan da hani sayıyı bilin. Yayına çünkü hemen geçebiliriz. Bana işte söylüyorlar işte 12 oldu tamam diyor. Sonra geri kapatıyorlardı ceset torbası. Çok acı. Bir yandan yanımızdan cesetler çıkıyor. Bir yandan biz ölmeden ceset torbasına girmişiz. Ya o yaşadığım duyguyu sana anlatamam ya. Tüm medya mensupları, herkesin girdi ve üstünü çektik. İnsanlar, hava soğuk, yerler ıslak. Medya mensupları da biraz dinlenmek istiyor. Hiç unutamam onu da. Tamam işte nefes kaldı çıkarken. Midem bulandı. Bir dakika ben çok kötü oldum. Biraz bekleyelim. Şırnak. Terörist mağarasında bayıldım. Judy %90 terörden temizlenmişti benim gittiğim o dönem. Ben dedim ki hani terörist mağaralarını o asker de bir yandan ve jandarma ekipleri operasyon yapıyorlar. Bakılan yerlere bir daha bakılıyor. Neyse bana dediler ki Fulya Hanım şu bölgeye yeni temizlendi. Orada işte hep teröristlerin sığındığı mağaralar vardı. Biz işte tırmandık bir mağaraya girdik. Ben mağaraya girer girmez bak hayatımda ben hiç bayılmamıştım. Orada bayıldım. Ben zaten meslek hayatımda birçok ilki bu gittiğim işlerde yaşadım. Mağaraya bir girdim. Benim gözüm döndü böyle. Yani öleceğim sanki dedim orada. Yani başka bir şey vardı. O terörist mağarasına girmemle bir dakika dedim ben yapamayacağım. Tabii ki tırmandık onun da etkisi vardı hani o mağaralara girmek için.
Çok zor bir, sert bir coğrafya yani, o dağlardan geçmek. Bir anda var ya gözüm karardı. Normalde ben vallahi diyorum ya, ben hatta jandarmalar geldik ya, sen dedi hani çelik gibi bir kızsın dedi ya, sen nasıl bayıldın falan. Sonra çok şey olmuştum ya, beni ayıltmaya çalıştılar. Çok zor ayıldım sonra, biliyor musun Ümmü? Çok kötü, ben bembeyaz oldum, sapsarı oldum, gözüm kapkara oldu. Ben terörist mağarasında bayıldım. Hayatımda ilk defa bayıldım, o da terörist mağarasıydı. Bayıldım, sonra beni ayıltmaya çalışıyorlar. Jandarma geliyor, komandolar geliyor, sular döküldü. Sonra var ya, başımdan aşağı döktüler, buz gibi su yüzümde. Bir halim var terörist mağarasında böyle. Beni ayıltmaya çalışıyorlar. Onun da bak fotoğrafları var. Bir saat sonra falan böyle tam kendime geldim. Ben tam yayına girdim, arkadan bir ses. Hiç kimse nefes dahi almasın. AFAD'dan Kartal abi öyle bir bağırdı ki, 99 depreminden sonra Türkiye ilk defa canlı yayında öyle bir sesi işitti.